İşte haberler. Ayrılık bitti mi? Ruh ve bilim yeniden bir araya mı geliyor? Kilise ve laboratuvar ayrı şeyleri mi söylüyor? Ruh ve çağlardan bu yana ilahi arayış ve evren hakkında bilgi arayışı el ele yürüdü. Eski Sümer'de bir astronomi tanrısı, bir bahçecilik tanrısı ve bir sulama tanrısı vardı. Tapınağın rahipleri ise bu bilgi dallarında araştırmalar yapan katip ve teknisyenlerdi. Eski Yunan'da neden buradayız gibi sorular soran filozoflar, atom, göksel hareketler ve ahlak üzerine teoriler geliştirdiler. Ortaçağ Avrupa'sında Batı Kilisesi yüce güce ulaştı. Kralları seçiyordu, arazilerin sahibiydi ve gerçek tek elindeydi. Kilise her konuda tek bilen olmayı kendine iş edinmişti. Dogma yasasıydı. Bilim yine de ilerledi ve dünya evrenin merkezidir dogmasını salladı. Kopernik, Bruno ve Galile kilisenin ağır elini hissettiler. Tam bir trajedi. Bilim daha fazla kontrol edilemeyince kilise ve bilim insan çabasıyla bilgiyi ayırdılar. Descartes dualizmi ortaya attı. Kilisenin elinde görünmeyen, bilimde ise görünen vardı. İşte materyalizm böyle doğdu. Sallantıda bir ateşkes. Bilim adamları artık zincirleri atmıştı ve intikam alırcasına davrandılar. Görünmeyen her şey fantezi kuruntuydu. Bizler öngörülebilir bir evrende kesin ve sabit yasalarla yönetilen küçük makinelerdik. Kilise geri çekildi. Ruhsuz bilim adamları cehennemle cezalandırıldı. Darwin cevap verdi. Yaratıcı yok, hiçbir yerde yok. Bizler rastlantısal mutasyonlarız. Anlamsız bir evrende DNA'nın bitmek bilmez yolculuğunun taşıyıcılarıyız. Bu arada hem bilim hem din duvarlara tosluyordu. Madem her şey mekanikti ve Tanrı tek yaratıcıydı, biz insanlara ne yapmak düşüyordu? Bilim cansız evreni daha derin kazdı ve ayağının takılmasıyla bir gizemi daha açığa çıkardı. Uzay ve zamanın küçücük köşelerinde bilim adamları muazzam enerjiler ve akıl almaz gizemler buldular. Bu gizemler birbirimizle bağlı olduğumuzu, fiziksel evrenin özünde fiziksel olmadığını, uzay ve zamanın yalnızca maddesizliğin kurgusu olduğunu öneriyordu. Ve bugün isyankar bilim adamları dini liderlerle buluşuyor. Bilimi maneviyatla bir araya getiren konferanslar toplanıyor. Acaba 20. yüzyılın mekanist görüşün kapılarını çarpması gibi 21. yüzyılda kilise ve laboratuvar arasındaki demir duvarı yıkabilecek mi? Haberler gerçek mi muhabirinizden dinlediniz. Tavşan deliği ve ne kadar derinine inmek istediğiniz aslında gerçek doğanızı ne kadar keşfetmek istediğinize bağlıdır. Alice, tavşan deliğinden indiğinde çılgın şapkacıya rastlıyor. Şapkacı çıldırmıştı. Ana fikri şu, tavşan deliğine girdikten sonra çıkmak isterseniz... Yani bilim iki aşamalıdır. Önce tavşan deliğinden indiğiniz çılgın bölüm vardır. Sonra da fikirlerinizin çılgınlığını tutarlı, kesin ve hatta kabul etmez bir süreçte test ettiğiniz o son bölüm gelir. Şimdi bana soracak olursanız bilimin ve fiziğin ilginç yanı dünyaya anlam verebilmenin yepyeni ve alışılmadık bir yolu olmasıdır. Fizik için çok önemli olan deneysel yöntem, vahiy yöntemi ya da meditasyon yöntemi gibi şeylerden çok daha farklıdır. Örneğin Budizme inanan insanların inançlarını ve bütün inanç sistemlerini, örneğin elektronlar üzerinde yapılan deneylerden yola çıkarak değiştireceklerini doğrusu hiç sanmıyorum. Bilim ve kilise ya da din arasındaki bu belirgin çatlağın neden belirdiğini sorabiliriz. Bunun kökleri çok derine iniyor. Kökleri belki de kutsal kitaplarda yer alan ve ilk zamanları anlatan tekvin gibi metinlerin dünyanın başlangıcını anlattığı iddiasına dayanıyor.
Bugün herhangi bir ilahiyatçı, ki bu sizi şaşırtmamalı, tekvinin dünyanın başlangıcını anlatmayı amaçlamadığını söyleyecektir. Ama birçok kilise görevlisi tekvinde yaratılışın başlangıcıyla ilgili tıpkı CNN'deki gibi canlı haberler verildiğine inanıyordu. Çağlar boyu pek çok kimse, mesela meşhur başpiskopos James Ussher, İrlanda'da 1650 yılında İncil'deki peygamber soyunun Adem'e kadar yaşlarını hesapladı ve şuna kanaat getirdi. Dünya milattan önce 4004 yılının 17 Eylül'ünde sabah saat 9'da yaratılmıştı. Bence ruhsallığın bilimsel bir açıklaması olmalı. Yakın zamanlara dek bunun iyi bir açıklaması yoktu. Bana anlamlı gelen tek izah, proto-bilincin, platonik değerlerin, iyinin ve doğrunun uzay zaman geometrisinin bu temel düzeyinde var olduğu ve bunlara açık olursak eylemlerimizi etkileyebilecekleridir. Bu bizi diğer tüm varlıklara ve de evrene bağlar. Sen de denemelisin. Ne yaptığımı nasıl mı bileceğim? Ben ve Vazo biriz. Baksana, işine yardımcı olabilir. Ben gözlerimle yaşarım. Ben gerçekle uğraşırım. Öyle belirsiz, hisse dayalı, anlamsız değişip duran şeylerle değil, öyle mi? Gerçekse görmek isterim. Gözler adeta bir video kameradır. Çünkü bilgiyi alırlar ve hemen kaydederler. Ama siz hepsini bir araya getirene kadar bunlara hiçbir anlam veremezler. Yani editör masası gibi bir şeye ihtiyaç vardır. Böylelikle hayatınızı ve dünyanızı gösteren filmi birleştirmiş olursunuz. Şimdi bakın, şöyle düşünelim. Sabah yataktan kalktım ve birdenbire gözlerimin düzgün çalıştığından emin olmadığım iddiasını çok ciddiye almaya karar veriyorum. Ki bu doğru bir iddiadır. Yani tek bildiğim, yatağımın yanı sağlam bir zemin gibi görünse de orası bir uçurum olabilir. Eğer bu olasılıkları ihtimal hesaplarına göre sıralayamazsam asla yataktan kalkamam. Bu durumda da kelimenin tam anlamıyla felç olurum. Bir sonraki adımı nasıl atacağımı hiçbir şekilde bilemem. Şimdi bakın, prensipte şöyle bir şey var. Gözlerimizin bizi her an yanıltıyor olabileceği aslında gerçekten de doğru olabilecek bir önermedir. Örneğin halüsinasyon görenler her zaman var ve biz bunları görmesek de gözlerimizin bizi asla yanıltmadığını kanıtlayamayız. Bu kesinlikle doğru. Ama yataktan kalkmaya karar verdiğimizde yatağın yanında zemini görmemizle uyumlu hipotezlere olasılıklar veririz. Bir hipotez şöyle der: orada gerçekten bir zemin var ve ben bunu görüyorum. Bir başka hipotez de şöyle der: zemini görmem halüsinasyon, aslında orada bir uçurum var. İşte sabah kalkarken bu hipotezlerden birine
diğerlerinden daha çok güvenirsiniz. Bence gerçek kişinin onu nasıl algıladığıyla yakından bağlıdır ve kişinin o anda düşündükleri dünyanın asıl gerçekliğidir. Eğer beyin 400 milyar bit bilgi işlerken biz ancak 2000'inin farkındaysak demek ki gerçeklik beyinde sürekli var ancak bir bütün haline getiremiyoruz. Ama eğer bize teamüllerin dışında bilgi ve veri sunulur da kuantum fiziği ve nörofizyolojiyi bir araya getirebilirsek ve beynin bu konuda düşünmesi istenir de ya öyleyseleri ve olasılıkları incelerse bildiklerimizi deneyimlerimizle birleştirir ve bunu sürekli tekrar edersek beynin iki ayrı sinir ağı bütünleşecek ve bu da yepyeni bir görüş açısı verecektir. Bu bir el feneri alıp ışığını bedenimiz, çevre ve zamanla ilgili 2000 bit bilgiden yavaşça karanlığa tutmak ve orada yeni bir şey görmek olacaktır. Buna da idrak denir. İyi misin? Az önce çığlık attığını duydum. Yine rüya mıydı? Bir Kızılderiliydin. Kolomb'un yoklukta beliren gemilerini izliyordun. Vay canına. O büyücü seni dürtüp duruyordu. Çok iyiymiş. Baksana, bu belki de geçmiş yaşamındır veya paralel gerçekliktir ya da gelecek yaşamındır. Gerçekçi ol. Ya da belki bu rüya sana gerçeği anlatmaya çalışıyordu. Bu neyin gerçek olduğunu sandığına bağlı. Belki farklı sakinleştirici haplar denemelisin. Haplarım gayet iyi, tamam mı? Öyle olsun. Benim giyinmem gerekiyor. Umarım kendini daha iyi hissedersin. Tanrım Amanda. Bazen salağın teki oluyorsun. Bana kuantum mekaniği neden önemli? Happy topu, ufacık şeyler. Bu kimin umrundaki diye soruyorlar. 3 farklı yanıt verebiliriz. Pratik açıdan hiçbir şey fark etmiyor. Hala işe gitmemiz, araba kullanmamız gerekiyor. İkinci bir bakış açısına göre ise dünyadaki her şeye nüfuz ediyor. Özellikle de elektronik dünyaya. Süpermarkette mallar kasada taranırken bir kuantum mekaniği fiili söz konusudur. Ama bence en önemlisi esasında felsefi olan üçüncü bakış açısı. Felsefeciler neden dünyanın kabullerini yıkmak için bu kadar tutkulu? Bunun yanıtını sonunda bulduğumu düşünüyorum. Kuantum mekaniği ile klasik mekanik, dünyanın nasıl işlediği ve ne olduğumuz hakkında çok farklı iki düşünce biçimi sunuyor. Klasik bakış açısına göre bizler birer makineyiz ve bir makinede bilinçli deneyime yer yoktur. Makinenin ölmesi hiç önemli değildir. Onu bozabilirsiniz, çöpe atabilirsiniz. Fark etmez. Dünya böyle bir şeyse insanlar da ona göre davranır. Ama kuantum mekaniği başka bir yol gösteriyor, başka bir yola işaret ediyor. Dünyayı çalışan bir saat gibi değil de her parçası birbiriyle bağlantılı uzay ve zamana yayılmış bir organizma olarak sunuyor. Böyle bir ortamda ne düşündüğüm ve nasıl davrandığım yalnızca kendimi değil, dünyayı da çok daha fazla etkiler. Çok temel bir perspektiften, ahlak ve etik açısından bakalım. Ne düşündüğüm dünyayı etkiliyor. Bir dünya görüşü değişikliğinin nedenli önemli olduğunun göstergesi. Atom altı dünyadan bahsedelim, sonra bize gerçeklik hakkında ne söylediğine bakarız. Atom altı dünya hakkında söyleyeceğim ilk şey bu fantezinin çılgın fizikçilerle o küçük deneylerde olup bitene anlam verilebilmeleri için yaratılmasıdır. Küçük deneylerden kastım küçük alan ve küçük zaman dilimlerinde büyük enerji. Buralarda işler çılgın bir hal alıyor. Atom altı fiziği bütün bunları akıl sır erdirmek için icat edildi. Ve yeni bir bilime ihtiyaç var. Buna kuantum fiziği diyoruz. Konusunu da
neler olduğunu çözmeye çalışan bir sürü tartışmalı hipotez, düşünce, duygu ve sezgiler oluşturuyor. Şimdi bakın, elimizde bir yandan kavramsal açıdan son derece karışık bir teori var. Öte yandan önceki bütün teorilere göre pratik açıdan açık ara daha başarılı bir teori var. Kuantum mekaniğinin temellerine yönelik bütün araştırmalarda işte bu durumun yarattığı gerilimle besleniyor. Çünkü bu bir yandan çelişkili ve şaşırtıcı, ayrıca kavramsal olarak da son derece karmaşık bir teori. Öte yandan bunu çöpe atıp görmezden gelecek halimiz de yok. Çünkü bildiğimiz bütün fiziksel sistemlerin davranışlarını öngörmede sınanmış en iyi araç budur. Aynı zamanda da en etkilisi tabii. Evren tuhaf bir yer. Sanki evreni yöneten iki farklı yasa grubu var. Gündelik klasik dünyada, yani bizim zaman ve ölçeğimizde Newton'un hareket yasaları geçerlidir ki bunlar yüzyıllar önce keşfedildi. Bu yasalar bilardo toplarını, gülleleri ve yer çekimini çok güzel açıklar. Ama küçük ölçeklerde atom düzeyine indiğimizde farklı bir yasa grubu devreye girer. Bunlar kuantum yasalarıdır. Kuantum teorisi ve mekaniğidir. Ve bu düzeyde parçacıklar aynı anda birden fazla yerde olabilirler. Uzay ve zamana bulaşan dalgalar gibi davranabilirler. Çok uzaklardan birbirleriyle bağlantılı olabilirler. Tek bir kuantum durumunda bir araya gelip tek bir dalga fonksiyonuna uyabilirler. Kuantum dünyasıyla klasik dünya arasındaki sınır çizgisi gerçekten gizemlidir. Buna bazen dalga fonksiyonunun çökmesi denir çünkü kuantum dünyasında her şey süper konumda, çok sayıda olasılıktadır. Klasik dünyada ise bu çok sayıda olasılık tek ve belirli seçeneklere çöker. Yani her şey tek yerdedir. Kuantum mekaniği aslında bilginin oyunu ve gösterisidir. Potansiyelliğin bilgi dalgalarının potansiyel elektron dalgalarının gösterisidir. Burada potansiyel sözü önemlidir. Bu elektronların değil, potansiyel elektronların dünyasıdır. Şu soruyu sormamız gerekir. Bunlar neyin dalgası? Dalgalanan alan nedir? Okyanus mu? Hayır. Bu evrensel okyanustur. Saf, soyut potansiyel varlığın okyanusu. Buna birleşik alan diyoruz. Veya süper sicim alanı. Hepimiz bundan yapıldık. Her şey arasındaki bağlantılılık gerçeğin temel dokusudur. Bu düşünceyi kavramak gerçekten çok zordur. Ama kuantum mekaniği kurucularından Erwin Schrödinger şöyle demişti. Dolanıklık, yani bu bağlantı olma fikri, kuantum mekaniğinin herhangi bir özelliği değil, temel özelliğidir. O, kuantum mekaniğini çok tuhaf yapan özelliktir. Alıştığımız dünyayla, sıradan deneyimlerimizle bağdaşmaz görünse de aslında bağdaşır. Birkaç şut atmak ister misin? Böyle davranmana gerek yok. Gel de oynayalım. Bak, top seni sevdi, görüyor musun? Teke tek maç için vaktin yok mu? Oynamayalı ne kadar oldu? Hadi ama, top sende. Hadi at bir kere. Yo hanımefendi, oradan olmaz. Çizginin dışındasın. Oynamak için sahada olman gerekir. Bak böyle işte. Duke Reginald'ın sonsuz olasılıklar sahasına hoş geldiniz. Saha kuralları. Son atış sayı olmalı. Acıttı. Sana dokunmadı bile. Tabii. Ayrıca katı da değil.
Bu topun büyük kısmı boş. Okulda bize dünyanın katı şeylerden yapıldığını öğrettiler. Maddeden, kütleden, atomlardan. Atomlar molekülü, moleküller de maddeyi yapar. Her şey de bundan ibarettir. Ancak atomlar aslında büyük ölçüde boştur. Örneğin bu top bir atomun çekirdeği olsaydı, mesela bir hidrojen atomunun protonu olsaydı, etrafında dönen elektron bu atomun sınırlarını çizer ve şu dağın oralarda kabaca 20 mil ötede olurdu. Ve aradaki her şey ise boş olurdu. Aslında evren büyük oranda boştur. Ama bu boşlukta giderek daha küçüğe baktığımızda uzay zaman geometrisinin en temel düzeyine ulaşırız. Evrenin kusursuz yüzeyine ineriz. Burada bilgi ve bir düzen vardır. Buna Planck ölçeği denir ve evrenin dokusunu oluşturur. Bu seviyede büyük patlamadan bu yana olan bilgi bulunur. Yani evrenin, hatta maddenin çoğu aslında boştur. Çoğu insan vakumun boş olduğunu düşünür. Ama kuantum mekaniği ve görecelik kuramının iç tutarlılığı adına 10 üzeri 94 gram kütle enerjisi olması gerekir. Her gramı E eşittir mc kare gibi bir enerjiden bahsediyorum. Bu muazzam bir sayı. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Pratikte evrenin düz olduğunu varsayalım. Ki giderek daha fazla astronomik veri oldukça düz olduğunu gösteriyor. Tek bir hidrojen atomunun içindeki vakumu alsam, bu 10 üzeri eksi 23 santimetre küp kadardır. Ve bu miktar vakumun içinde 20 milyar ışık yılı mesafedeki tüm yıldızların ve gezegenlerin kütlesinden trilyonlarca kat fazla enerji vardır anlamına gelir. Bu büyük bir rakam. Çok büyük. Bilinç bunun küçücük bir kısmını bile kontrol etmemizi sağlasa, büyük patlama yapmak işten sayılmazdı. NASA ve British Aerospace gibi kurumlar bu inanılmaz, akıl almaz derecede büyük enerji denizine dalmanın peşindeler. Ve eğer bir yolunu bulabilirlerse başka galaksilere de gidebiliriz. Yani anlaşılan boş uzayda bu inanılmaz enerji mevcut. Kuantum fiziğinin bunu anlamamızı, hatta yeni paradigmayı düşünmemizi sağlayan ana fikirden kastettiği işte bu altında yatandır. Bu öyle bir varlık hali olmalı ki biz o varlığa dokunamayıp onu göremesek de bizim hayalimizdeki o varlığa bürünerek algıladığımız dünyaya doğuyor. Katı fizik, fiziksel gerçekliği, onun neden yapıldığını kavramaya çalışır. Her şeyin temelindeki yaşam yapı taşı nedir? Hayat, evren, parmaklarımızdan kayıp gider ve giderek soyutlaşan sonunda saf soyutluk haline varan bir şeye ulaşırsınız. İşte birleşik alan budur. Saf soyut varlık, saf soyut kendini bilen bilinç. Titreşim dalgaları halindeki parçacıklara, insanlara, evrende gördüğümüz her şeye yol açar. Nesneleri oluşturan aslında başka nesneler değil, fikirler, kavramlar ve tabii ki bilgidir. Dediğim gibi asla dokunmaz. İlginç bir şey daha var. Nesneler asla birbirine değmez. Bu topu sürerken topun atomlarıyla yerin atomları aslında hiç karşılaşmaz. Yani kimse bir şeye dokunmaz. Hadi çantanı yere koy. Kimse almaz burada. Dediğim gibi bu benim saham. Sorun çıkmaz. En son ne zaman oynamıştın? Geç kaldım.
Fizikte zamanın göründüğü gibi olmadığının ilk işareti görelilikle geldi. Bu zamanın mutlak ve evrene hakim olmadığına dair ilk ipucuydu. Tanrı şöyle dememişti yani. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. 1 metre, 1 metre, 1 metre. Bir çekim alanındasınız. Aslında başınız ayaklarınızdan biraz daha hızlı hareket etmektedir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre şeyler boşalır ve ileriye açılır. Bu bir zaman hatası oluşturur ama kuantum dünyasında, mikro dünyada bu kural sanki işlemez. Şeyler geriye gidebilir ve zamansızdır. Fiziğin temel denklemleri vardır ve fiziğin temel denklemlerinde zamanın tersine simetrisi denen bir özellik vardır. Zamanın tersine simetrisi deyince bu kurala göre bir süreç eğer bu yasalara uygunsa bunun tersine giden bir süreç de bu yasalara uygundur. İşte bu da şu demek oluyor. Şöyle anlatayım. Süt bardaktan ne kadar dökülürse o kadar geri dolar. İnsanlar yaşlandığı kadar gençleşebilir. Geçmişin bilgisine nasıl erişiyorsak, geleceğin bilgisine de erişebiliriz. Yani şu an eyleme geçerek geleceğe olduğu kadar geçmişe de etki edebilmeliyiz. Bakın bunların tümü yanlıştır. Psikolojik olarak dünyayı deneyimleme yolumuzla tamamen terstir. İşte bunun altını özellikle çizmem gerek. Çok tatsız bir fikir var. Kuantum fiziği uzun süredir var. Yine de geleceğin şimdi üzerinde etkili olduğu fikrini kabullenmek hala bize, insanlığa zor geliyor. Geçmişin şimdiyle sebep-sonuç ilişkisine inanıyoruz. Topu tutarım, bırakırım ve yere düşer. Neden? Ve yere çarptığında sonuç. Ama aslında topu bırakmamın nedeni yer olabilir mi? Zamanla ileri gidiyor görünmemiz sadece bilinçli deneyimdedir. Kuantum teorisinde zamanda geriye de gidebilirsiniz. Beyinde bazı süreçlerin zamanda geriye dönük işlediğini öngören bazı ipuçları var. Örneğin 70'lerin sonunda San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden nörofizyolog Ben Libet çok meşhur deneyler yaptı. Beyin ameliyatı olan hastaların kafa derileri altına lokal anesteziyle kafa tasları açılır. Uyanıktırlar ve beyinleri açıktadır. Bu şekilde insanlarla konuşabilirler. Libet'in yaptığı şuydu. Küçük parmaklarını uyarıp duyusal kortekste ilgili bölgedeki tepkiye bakıyor, bunu elektrikle kaydediyor, sonra da hastaya uyarı hissedip hissetmediğini soruyordu. Ayrıca korteksin bu bölümünü de uyarıyordu. Şöyle düşünebilirsiniz. Küçük parmağı uyardığınızda bunun korteksin diğer tarafına gitmesi bir süre alır. Böylece hasta uyarıdan kısa bir süre sonra bunu bildirecektir. Korteksi doğrudan uyarırsanız hasta bunu hemen bildirecektir. Ama bunun tam tersi oldu. Küçük parmağı uyarınca hasta hemen hissediyor ve korteksi uyardığında ise gecikme oluyordu. Deneyi tekrar yaptıktan sonra Libet beynin bilgiyi bir şekilde zamanda geriye yansıttığı sonucuna vardı. Duyusal kortekse ulaşması bir süre alıyordu ama beyin bunu zamanla geriye yansıtıyordu. Böylece bilinç uyarıyı çimdiklendiği anda algılayabiliyordu. Bazı araştırmalarda görüldü ki insan elini oynatmaya veya bir şey söylemeye başlarken daha ne yapmaya çalıştığının bilincinde bile değilken beyinde belli sinir hücrelerinden bazı etkinlikler oluyor. Yani sanki önce yapıyorum, bir an sonra karar veriyorum ama zaten yapmışım. Geç kaldım. Zamanda geriye gidebilirsin. Sorun ne? Unutma, o boş. Tüm bunları nereden biliyorsun? Doktor Kuantum çizgi romanını okurum. Herkes çocuk işi zanneder ama gerçek olduğunu biliyorum. Sahada sihirimi böyle yapıyorum. Demek ki bize okulda öğretilenler işin aslı değilmiş. Ve duyularımız bize oyun oynuyor. İnsan merak ediyor. İçinde bulunduğumuz bu gerçeklik de nedir? Kuantum fiziği yalnızca bilgi dalgaları diyor. Buna inanıyor muyum? Umarım. Evet. Sahada sihrimi böyle yapıyorum. Evet. Harika çocuğu daima tek geçerim. Doktor Kuantum herkeste var diyor. Herkes bunu yapıyor. Sürekli olarak yapıyoruz. Her baktığımızda yapıyoruz.
İşte buradayız. Bütün kuantum acayipliklerinin büyük babası. Kötü şöhretli çifte yarık deneyi. Deneyi anlamak için önce parçacıkların ya da küçük madde toplarının nasıl davrandığını görmeliyiz çocuklar. Örneğin küçük bir bilyeyi ekrana rastgele sıkarsak arka duvarda izleri görürsünüz. Yarıktan geçer ve çarparlar. Şimdi ikinci bir yarık eklersek sağ tarafta ikinci bir iz görmeyi bekleriz, öyle değil mi? Şimdi bir de dalgalara bakalım. Dalgalar yarığa çarpar ve yayılarak arka duvara vurur. En kuvvetli yeri yarığın tam arkasıdır. İşte ekrandaki parlak ışık bu yoğunluğu gösteriyor. Bu bilyelerin yaptığı çizgiye benziyor. Fakat ikinci bir yarık ekleyince başka bir şey oluyor. Bir dalganın tepesi diğerinin dibiyle çakıştığında birbirlerini götürürler. Şimdi arka duvarda bir girişme modeli oluştu. Tepeler kesişince en yoğun parlak çizgiler birbirlerini götürünce hiçbir şey yok. Yani iki yarıktan madde sıktığımızda şunu elde ediyoruz: İki iz bandı. Dalgalarla ise birçok banttan oluşan bir girişme modeli. İşte burada. Şimdiye kadar her şey yolunda. Şimdi kuantuma gidelim. Elektron minnacık bir madde parçası. Minik bir bilye gibi. Şimdi tek bir yarıktan sıkalım. Tıpkı bilye gibi davranıyor. Tek bant oluştu. Öyleyse bu parçacıkları iki yarıktan sıksak bilyeler gibi iki bandımız olur. Öyle değil mi? Ne? Bir girişme modeli. Yarıktan elektron sıktık. Yani madde parçacıkları. Ama şeklimiz dalgalar gibi oldu. Bilyeler gibi değil. Ama nasıl? Nasıl olur da madde parçaları dalga gibi girişme oluşturur? Bu çok anlamsız. Ama fizikçiler akıllıdır. Belki de parçacıklar birbirlerine çarpıyor ve bu şekil oluşuyordur diye düşündüler. Ve elektronları tek tek atmaya karar verdiler. Birbirlerine karışmaları mümkün değildi. Ama bir saat sonra aynı girişme modeli belirdi. Sonuç kaçınılmazdı. Elektron parçacık olarak çıkıp potansiyeller dalgasına dönüşüp her iki yarıktan geçip kendisiyle girişiyor ve duvara parçacık gibi çarpıyordu. Matematiksel olarak daha da garip. Her iki yarıktan geçiyor ve hiçbirinden geçmiyor. Birinden geçiyor ve ötekinden de geçiyor. İşte tüm bu olasılıklar birbiriyle süper konumdadır. Ama fizikçiler büsbütün şaşkına dönmüştü. İyice yakından bakıp hangi yarıktan geçtiğini görmek istediler. Geçtiği yolu görmek için yarığın başına bir ölçüm cihazı koydular ve ateş ettiler. Ama kuantum dünyası hayal edilebileceklerden çok daha gizemliydi. Onlar gözleyince elektron yine küçük bir bilye gibi davrandı. İki bant modeli oluştu. Çoklu girişme bandı değil. Ölçme ya da geçtiği yarığı gözlemleme ikisinden değil, sadece birinden geçmesi demekti. Elektron farklı davranmaya karar verdi. Sanki izlendiğinin farkındaydı. Ve işte tam bu noktada fizikçiler kuantumun garip yok dünyasına adım attı. Madde nedir? Bilye mi, dalga mı? Ve ne dalgası? Ayrıca gözlemcinin bütün bunlarla ilgisi ne? Gözlemci yalnızca gözleyerek dalga fonksiyonunu çökertti. Biz her zaman gözlemciyiz.
Ama bazen olaylarla öyle özdeşleşiyoruz ki gözlemci vasfını yitiriyoruz. İşte maddecinin aklı burada karışıyor. Gözlemci olmadan yapabileceğimizi zannediyoruz. Bu yanlış. Veriler gösteriyor ki nesne denilen şey aslında orada diye adlandırdıklarımızın basitleştirilmiş bir yaftası. Parçacık ya da her neredeyse atom ve atom altına baktığımızda bulduğumuz şu. Ona nasıl ve ne ile baktığımıza göre gözlediğimiz şeyin özelliği değişim gösteriyor. O gözlemci midir? Kuantum parçacıklarının bu kaçık, acayip dünyasını anlamakta bu kadar müşkül olan kişi gözlemci midir? Hala gözlemci olduğu söylenebilir mi? Kuantum alanına gidip gözleyen ve katman katman çözen bilim adamlarının çabaları asla yadsınamaz. Onların hepsi gözlemciydi ama biri bile alanın her noktasında kesin olarak anlaşılmamaktadır. Çünkü bu alanı matematiksel olarak farklı açılardan algılıyorlar. Çok farklı açılardan. Bir de kuantum mekaniğinde gözlemci olarak dünyaya nasıl bağlanabileceğimiz konusu var. Evet, nasıl bağlanabileceğimizi bilmiyoruz. Kendimize tanımladığımız bu fiziksel sistemin bir başka parçası gibi mi davranmalıyız, bunu bilemiyoruz. Kuantum mekaniği yapmanın bildiğimiz tek yolu şu: gözlemciyi tanımladığımız sistemin dışında tutmak. Sistemin içine koyduğunuz an paradokslar ortaya çıkıyor. Şöyle şeyler söylüyoruz. Kitap ne yapıyorsa kuantum mekaniğiyle yapıyor ve ben bunu görüyorum çünkü buradayım. Ama cümlenin ikinci kısmını kurcalamasan iyi olur çünkü ona kuantum mekaniği uyguladığında bozulacaktır. Bu yüzden fiziksel sistemlerle ilgili iki tür yasa vardır. Biri siz bakmazken, diğeri de siz bakarken uygulananlar. Ama bu gerçekten de çılgınlık. O halde bilinçli bir gözlemcinin sonuca ulaşmasını matematikle açıklamamız mümkün olmayacak. Bunun matematiksel bir formülü yok. Ölçüm cihazları kaydediyor. İşte orada artık teypte kayıtlı derler. Ama denklemin bir tarafını unutuyorsunuz. Birinin teybe bakması gerekiyor. Ve biri bakana kadar o aslında kayıt bile edilmemiştir. Bakmadığımızda olasılık dalgaları vardır. Baktığınızda ise deneyim parçacıkları. Evet, bakın yani size şöyle açıklayayım. Bizim katı bildiğimiz parçacık aslında süper konumdadır. Olası konumların saçılmış dalgası. Her an bunların hepsindedir. Siz baktığınız anda bu konumlardan sadece bir tanesine bürünür. Bakın örneğin şöyle durumlar düşünebiliriz. Hareket denklemleri bir basketbol topunun dalga fonksiyonunun bütün sahaya eşdeğer yayıldığını öngörebilir. Ama bunun nasıl görüneceğini asla bilemiyoruz. Kuantum mekaniği yasalarına göre bu durumda basketbol topu nerede diye sormak bile saçma olacaktır. Çünkü bütün sahaya yayılmış bir basket topuyla ilgili böyle bir soru sormak, mantıksal açıdan 5 rakamının medeni halini sormakla aynı şeydir. Ne demek istediğimi anlatabildiğimi umarım. Yani böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman yanıtı bilmediğiniz anlamına gelmiyor. 5 rakamının evli ya da bekar olup olmadığını bilemezsiniz. Aslında bilirsiniz, evli falan değildir ama bunu sormak bile uygunsuzdur. Çünkü ortada bir gerçek var. O gerçek de şudur: 5 rakamının medeni hali olmaz. 5 rakamına böyle bir açıdan yaklaşamazsınız. Bununla benzer bir şekilde dalga fonksiyonu sahaya eşdeğer yayılan basketbol topunun da sorgulanabilecek bir konumu yoktur. O halde sorunu ortaya şöyle koyabiliriz. Yani ölçüm sorununun zorluğu şuradadır. Schrödinger denkleminden söz edeceğim. Schrödinger denkleminin öngörüsüne karşın laboratuvarda oluşturduğumuz bazı koşullarda basket toplarının nerede olduklarıyla ilgili aslında son derece anlamlı bir sorunun bile sorulamayacağı bu gibi hallere girebilir. Yine de şunu söylemeliyim ki sahaya her baktığımızda istisnasız olarak orada veya şurada ya da burada bir top görürüz, öyle değil mi? Basketbol topunu
nerededir diye sormanın bile anlamsız olduğu bir ortamda görmek yerine bir yerde sahada bir tek top görmemiz bu hareket denkleminin açıkça ihlalidir. Evet, işte tam da burada ne oluyor? Ölçüm problemi ortaya çıkıyor. Ölçüm problemi işte budur. Ve bununla baş etmenin değişik yolları vardır. Gözlediğinizde bir şey olur. Gözlemezken hiçbir şey olmaz. Süper kahramanlar süper konumu kullanır. Ama dünya gerçeğin potansiyelidir. Tabii biz seçene kadar. Kahramanlar istediklerini seçer. Aynı anda birçok yerde olur, birçok olasılığı deneyimlerler ve bire dönerler. Soru şu. Tavşan deliğinde ne kadar inmek istiyorsun? Aklınız bilinçaltınızda birçok olasılık yaratır. Olasılıkların süper konumları bilinçaltımızdadır. Farklarında olabilirsiniz ama bence onlar olasılıkların süper konumundadırlar ve bir süre sonra birine veya diğerine çökerler. Bu kesinlikle geleceğe dair bir plan. Kendinin ötesinde bir düşünce. İyi atış. Ama tüm kuantum acayipliklerinin ata babası dolanıklıktır. Zamanın tersine simetrisi zaman kavramımızı nasıl yıkarsa, dolanıklık da uzay kavramımızı yıkar. Birlikte yaratılan iki şey dolanıktır. İki elektron. Birini evrenin öteki tarafına gönderelim. Şimdi birine bir şey yapar ve diğeri anında cevap verir. Anında. Ya iletişim sonsuz hızlı gerçekleşiyor ya da gerçekte hala bağlılar. Yani dolanıklar. Ve büyük patlama anında her şey dolanık olduğuna göre demek ki her şey hala birbirine dokunuyor. Uzay yapısı sadece ayrı nesneler yanılsamasını sağlar. Tavşan deliğine yeterince indik mi? Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok laboratuvarda çıplak gözle görülecek kadar büyük nesneler var. Ve aynı anda iki yerdeler bunlar. Bunun fotoğrafını bile çekebilirsiniz. Bakın, fotoğrafı görenler şöyle der. Burada renkli bir ışık balonu var. Biraz da şurada ve tabii orada. İki noktalı bir fotoğraf çekilmiş. İlginç olan nedir? Süper konum saptama öncesidir. Filmde bahsettiğim şey saptama sonrasıydı. Normal koşullar altında tek bir nesne saptandığı an tek bir konumdadır. Fakat maddeyi öyle hallere koyabiliyoruz ki bu nesneler aynı anda birden çok konumda olabiliyorlar. Sadece iki değil, neredeyse 3000 konumda bile olabiliyorlar. Düşünsenize 3000 tane ayrı konum. Bu nesnelerin ilkine Bose-Einstein yoğunlaşılması denildi. Bir dalga fonksiyonudur bu. Yani bir parçacıktır. Ama bakın bütün bunlara rağmen dalga fonksiyonu birçok konumdadır. Peki bak iyi bak. Çerçevenin içindekini görebilirsin. Tamam. Orada iki şey görüyorum. Yo iki şey değil. Aynı şey iki yerde. Düşünsene iki yerde aynı şey. Bakın bütün bu işlerin püf noktası hala tek dalga fonksiyonu olması. 3000 ayrı dalga fonksiyonu değil. Tek dalga fonksiyonu. Yani tek parçacık. Kimsenin şaşkınlıktan ağzı açık kalmaz. Çünkü buna gerçekten inanmazlar. Yo hayır yalan söylüyorsun ya da bilim adamının aklı karışmış demezler. Bu öyle gizemli ki ne kadar harika bir şey olduğunu kesinlikle anlayamıyoruz bile. Bir parçacık 3000 farklı konumda. Yani birini tartarsak 3000'de bir ağırlık mı buluruz?
Bir tanesini tartamazsınız. Neden? Çünkü o tek parçacık. Sadece bölünmez bir parçacık. Ama farklı yerlerdeyse birinin altına bir tartı koyamaz mıyız? Böyle yapsak olmaz mı? Hayır, parçacık ayrılamaz. Bu olayın karmaşık, kavramsal kısmıdır. Orada 3000 ayrı parça kesinlikle yok. Öyle gözükse bile yok. Doğru. Ona bakabilirsiniz. Belki 3000'li olanı göremezsiniz de ikili, üçlü veya dörtlü olan daha basitlerini görebilirsiniz. İnternete girin mesela. Orada uzayda yüzen küçük noktaların fotoğraflarını görürsünüz. Bunlar bir nesnenin farklı parçalarıdır. Ayrılabilir değillerdir. 4 veya 6 ayrı nesne değillerdir. Yani bir dalga fonksiyonu, bir nesnedir onlar. Sadece bir tek nesne. Dumura uğratıcı değil mi? Çünkü düşününce olmuyor. İşte bu, şu, o, öyleyse 1, 2, 3 diyorsunuz. Hayır. Birini diğerlerinden çekip ayıramazsınız. Birini çıkarırsanız tümüyle kaybolur. Üstelik hepiniz uzay yolunu izlemişsinizdir mutlaka. Işınla beni Scotty. Işınla beni Scotty. Öyle mi? Peki şimdi ne yapmalı bunu sorusuna geliyorsunuz, öyle değil mi? Ama durup anlamını gerçekten düşünmelisiniz. Aynı nesne aynı anda iki yerde. Laboratuvardakiler de düşünür. Bir şeylere kızar, yemek yer ve eve giderler. Sanki ortada olağanüstü bir şey yokmuş gibi yaşarlar. Çünkü bunun böyle olması gerekir. Yine de bu muhteşem sihir gözlerinizin önündedir. Bu olağanüstü bir şey. Neredesin sen? Stüdyo insan dolu ama fotoğrafçı yok. Nerede acaba? Uzaylılar mı kaçırdı? Yoksa Loch Ness canavarı mı yedi? Ateşli bir randevusu mu var?